Ha bu ternek zamanı herkes silahtan atsın. Sevdali olanlar da alsın sevdeye taksın. Hayırlı sabahlar. Çaylar ıslak. Askerlik başlıyor burada. Zor değil ama zor. Eskiden zordu, şimdi arabaları var. Motorlar çıktı, değer motorları. Tarla motorları çıktı. Eskiden çaylar hep tırbanla biçiyorduk. Arabamızda yiyordu, yükleri hep sırtımıza taşırdık. Şimdi kolayladık, biz yaşlandık. Gençler de köyde durmay. Mecbur. Yapabildiğimiz kadar. Bizi zorlayan yok ama. Hayatın şartları onu getiriyor. Köydesin, yapacaksın. Ne yapalım? Oha ne papatya. Papatya oha kızım oha. Oha ne yaparsın? İyi canım çavur şuları çıkardım hatta kocamanları aldım. Ben de bir sürü şey. Sen kaçlık yem aldın? 35'lik mi? 35 kilo aldın. He. Ben arpayla şey aldım. Arpayla 20. Ha, bu kolum kırıldı da sağmayırım inek. Severek getirsen oğlum hiçbir şey zor değil. Kafan yerinde olacak, huzurlu olacaksın, mutlu olacaksın. Ama nereden mutlu olacaksın? Nereden olursan ol. Eşinden, oğlundan, kızından, gelininden. Eğer mutluysan her şey güzel. Tabii ki ben severek yaptım şimdiye kadar da. Biraz bunalınca değilim, bırakayım bu işi. Ne bileyim oğlum. Tabii sevmesek niye bakalım. Yapacak bir şeyimiz yok. Biraz da alışkanlık oğlum, alışkanlık. Ben ufaktan beri bu işle uğraşıyorum. Ben daha küçüğüydüm, 80 tane koyun sağardım. 7 armanda. Babaannem çok hasta olduydu. Koyun sağmaya, keçi sağmaya orada uğradım. Dedem var idi. Nenem hasta olunca koyunumuzu sağan yoktu, beni öğrettiler. Ama işte böyle. Bakalım ne olur. Şimdi oyunumuzun ismi Çalı İnek. Şöyle ineklerimiz var. Hayal gücümüz
Yani böyle bir şey yaptık. Normalde biz bu şöyle bir hayvan oyuncaklarıyla oynardık. Hayvan oyuncakları bizde şimdi fazla olmadığı için biz de bir kendi kendimize bir oyun geliştirdik. Yani inekten nasıl diyeyim çaldan inek yaptık. Şu boynuzları şöyle, şu kafası, şu yani başı oluyor. Bunlar da boynuzlar oluyor. Kulakları şu altta. Şura kuyruğu oluyor. Bunlar da bacakları. Biz öyle yapıyoruz. Böyle kendimizi bunlarla geliştirdik ve hayalimizi şey yapacağız. Şunlar balık oluyor. Boğazındaki balıklar. Kimisi şimdi güreştiği için güreştiriyoruz. Boynuzları kırılıyor. Büyüyünce 3D yazıcılardan kendi firmamızı oluşturup bir sürü hayvan oyuncağı kuracağız. Şimdilik canımız sıkılmasın diye bunlarla oynuyoruz. Yani böyle hayatımızı sürdürüyoruz. Gelinlerin kınasını yakardım. Çok da güzel olurdu da benim gelinim hastalanında elince ben daha yapamadım. Çok ağladım, çok duygulandım. Gene de istiyorlar ama yapamayırım işte. Bir kere yapamam dedim, daha da yapamam zaten. Ondan yapamadım. Gelinim genceciydi ki ben gelinim kınasını yaktım da aldım gelinimi. İkisini de öyle aldım. İstanbul'dan gelin aldım. Orada da söylettiler beni. Ama işte şimdi yapamayırım. İçimden gelmiyor daha öyle bir şey. Ne bileyim. Uşakların benimle kalmasını istedim. Oğlumun zaten eşi eldi. Dedim ister yaşayın ister yaşaman. Kendi aranızda anlaşın. Çocukları alet etmem. Çocukları bana ver. Çıkamadığım yerde bana yardımcı olursun. Ben de kalsınlar. Aynısını da yaptık. Başka bir şey dememe gerek yok oğlum. Çok şükür Allah'ıma. Oradan bir zorum yok. İyi yok. Güzel de gidiyor. Allah'ım her babaanneye nasip etsin. Evlat torununa bakmak. İyi yani. Bana da bir ayaktaş öldüler. Benim eşim burada yoktu. Romanya'daydı. 5 sene gitti geldi. İyi yok oğlum yani. Oğlum gene Almanya'ya gidecek. Uşakla benimle iyi. Seviyle de yayla. Okulu zorla bitirdiler. Babaanne demez olan nene derler. Ne zaman gidecek? Gidecek miyiz? Biz yaylaya çok özledik. 2 ay yeterli gelmeyi ama yetiriyorum ne yapayım. Bir ay sonra göçeceğim. Başlayacak okulları. Ben olay kimseye teslim edemem. Yok öyle bir istiklonum yani köyde. Bedran Bey, siz de çiftlik kurdunuz ama siz su savmıyorsunuz. Annem göz kanseri olduğunda ben 11-12 yaşlarındaydım. Kardeşim zaten küçüktü. Biz içeride zaten film izlerdik, çizgi film izlerdik. Çok mutluyduk. Baktım bir haber aldı. Baktım nenem cırladı bayağı yani böyle bayağı bağırdı. Sonra halam da buradaydı zaten. Kadir amcam odaya geldi. Sonra kapıyı kapattı bizi dışarı çıkardı gelin dedi. Nenem zaten orada gitmişti zaten. Baktım ben de korkudan ağlamaya başladım şimdi ne var ne oldu diye. Ben anladım çünkü karşıdan cenaze arabası geliyordu yani. Babam arıyorum açmıyor. Nenemin telefonundan annem arıyorum o da açmıyor. Kadir amcam işte getirdi bizi Barış abilerin evine. Orada Barış abiler beni oyalıyor. Cırlama seslerini duyuyordum. Sonra benim ağlamam geçti. Dedim dışarı çıkalım. O zaman Johnny diye bir köpek vardı. O gün çok iyi hatırlıyorum. O zaman ben onu çok severdim işte. O da kuzenimin köpekleriydi. Onu gezdirirdim. Tabuta benzer bir şey vardı orada. Oraya getirdiler onu. Sonra baktım dayımlar geldi. Bir ton kişi geldi. Ben kaçmaya çalıştım. Kaçtım. Tabuta kadar geldim. Baktım babam
Kadir amca mı dedi. Kadir amcam beni tuttu. Biz zaten orada ne olduğunu ben bilmiyordum yani. Annem olduğunu hiç bilmiyordum. Ben sandım başka biri öldü yani. Bizden biri öldü. Ya diyelim ki misal diyelim ya dedem ya büyük babaannem falan filandır. Ya da teyzem olur falan. Baktım babam da orada. Gördüm onu uzaktan arabayla. Çok kişi cenaze arabasına geldi. Neredeyse 25-26 tane araba gelmiş cenaze arabasıyla. Neyse babam Kadir amcam aradı. Sonra dediler ki işte çocukları getirin. Babam bize sarıldı. Başladı ağlamaya. Ben de ağladım. Dedim annem nerede? Dedik annem vefat etti. Ben de ağladım. Benim için çok zor bir şeydi. Sonra annem yani Batuhan'ı bana emanet ettiğini biliyordum. Ama işte kardeşim o da ne olduğunu bilmiyordu. O da onu yani biraz büyüyünce fark etti. Sonra nenem bizi sahiplendi işte. Nenem bize bakıyor. Yani hayatımızı böyle yaşıyoruz. Koray! Odunu al, nenem sobayı yakacak. Ben köye geldiğimde yani temelli köye geldiğimde 11 ya da 12 yaşındaydım. Benim için bayağı bir değişiklik olmuştu. Arkadaşlarım, teyzemler falan filan yani uzaktaydı. Hele hele arkadaşlarımı çok özlemiştim. Ama benim için mecbur bu olacaktı. Hayat böyleydi. Köye geldim. Daha sonra annem vefat ettikten sonra nenem bizi sahip çıktı. Yani nenem bizi sahiplendi, baktı, yedirdi, içirdi. Yani hiç aç, tok, hiç öyle bir şey bırakmadı. Terbiye etti yani. Ne varsa her şeyi bize öğretti. Onu da zaten annem yerine koydum. Ona ben de yardım ediyorum. Zaten benim büyüyünce ilk işim o nasıl bize baktıysa benim de onu bakmam. İlk işim o. Ne olursa olsun ilk önce ona bakacağım. Aslında güzel. Her şey güzel da bazı şeyler olmasa daha güzel değil mi? Hasan istediğin gibi olmuyor oğlum ya. Önce çoluk çocuk küçük oluyor, o mutluluk başka. Evleniyor, ayrılıyorlar, o mutluluk daha başka. Tabii senin istediğin gibi olmuyor. O da daha çok yoruyor insanı. Hayat devam ediyor. Ne bileyim, ne diyeyim sana. Bizim buralardan zor buralar zor.
Hiç kimsenin gönlü olmaz. İnsanın da gücün yetmediğin bir zulüysün. Annesi çeyrek yapar, çamur kapatsın. Nasıl hava soğuk ya. Ama çaylan da güzel gidiyor. Evet. İşte bak o şımarık böyle oluyor. Bu şimdi piştikçe yağ üstüne çıkacak. Ama ben yağ üstüne çıkmasını istemediğim için fazla bekletmiyorum onu. Kaymak ya, şimdi bu böyle pişince yağ üstüne çıkıyor. Tereyağı, anlar mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Sorma için çıkarırsa Allah'ın cennetine koysun. Akşamüstü koyurum evlerine biraz ot biçeyim olarak da. Biz de rahat rahat yemek yiyoruz değil mi? Başka ne yapalım bu yaylalarda? Yaylalar güzel de. Hayatlar güzel değil. Haydi kızım gel. Gel. Gel bak kızım gel. Gel Maranda gel. Seviyorum burayı. Şimdi 2 ay duruyorum ama of 2 ay olsun. Çocukların yüzünden 2 ay. Köyde edenim yok. Mesela onları kimseye teslim edemem ben. Onlarla böyle yükleyeceğiniz suları kamyona gidiyorum. Güzel de oluyor. Duruyorum başlarında. Evladım huzurlu olsun diye ben de işte ne bileyim evlatlarımı çok seviyorum. Onlardan ayrılmak istemiyorum. Dünyada sonunda elim var da. Ha şimdi bu dünya sadece benim olsa ben ne yaparım onu hiçbir şey. Ama huzur önemli olan huzur mutlu yaşamak. O olmayınca dünya olsa senin ne olur? Şimdi idareler zor oldu. İlla çalışman gerekiyor. Her şey para. Eskiden böyle değildi. Mesela eskiden kim öyle masa kurar? Hiç kimse. Ben de şimdi diyorum, akşam annemle de konuştum. Diyorum anne yani o zaman aklımız mı kesmezdi? Büyüklerden de çok çekinirdi gelinler. Mesela istediğinde hazırlayıp masaya koyamazdı. Büyükler çok sıkıydı eskiden. Bizim yaşadığımız büyükler öyleydi. Dide bu akşam annem kuşağım ne bileyim biz de bir şeyler yapardık ama ne bileyim işte. Ha böyle geçine gidiyoruz. Allah'ım güzel günler nasip eylesin hepimize. Oha kızım oha. Ya bırak. Sen alır onu bırak. Aha geldim. Daha geldim ha. Alırım onu. Gel bakayım buraya sen. Bakın bir gerisi. Bir ay önce bizim buralar hep kabalıydı kardan, kürdük vardı.
Şimdi bunlar ondan aşmadılar. Karşıkiler hep soldu. Ama bunlar yeni açtılar. Ondan bu sifim burada yeni açtı. Ama kokusu da çok güzel. Yani bizim köyde ormanlarımızda da var. Bizim köyde evin başı ormandır, evimizin başı. Yani onun bu güzellik ondan kaldı burada. Şu yeşillerin tepesi de hep mavi çiçek acayip. Ama şu an daha açmadılar. Kar geç kalkınca biraz sonra buralar hep yemyeşil olacak ha buralardan. Onun için yani. Cenab-ı Allah'ım işte bunları bu zamana bıraktı. Yapacak bir şey yok. Çok güzel ama. Çok seviyorum. Sifin çiçeğini, komar çiçeğini. Ama komar çiçeği yok burada. Sadece sifim var. Bu benim arkadaşım Umut. Yani yayladan arkadaşım. Çok güzel türkü söyler. Şimdi ondan size bir türkü gelecek. Düştü kırıldı yere, kupli kabaklı ayna. Bundan sonra selam yok, kuruya kuru merhaba. Selameddin aşama, gelsin beni kaçırsın. Ben küsmüşüm dünyama, darılanlar darılsın, darılanlar darılsın. Azıcık yardım edenin olacak. Hem inek, hem odun etmek, hem çayır pişmek biraz yoruyor adamı. Bir kişiye kalınca o zaman yoruluyorsun haliyle, sinirli oluyorsun. Vücut yorgun kalıyor. Şimdi bak orada 6 tane, dışarıda 5 tane. Çocuklar var, yemek var, çamaşır var. Yine de yaşımız da gitti, biraz yoruluyor. Ama bu da şükür. Bu da şükür, yatakta değilik işte da. Ne bileyim ya. İşte böyle, hayat böyle kızım. Buralar çevir. Allah yaşa oğlum. Çevir aşağı otlasınlar orada, çek. Annen ha geldi. Gitmeyelim ormana, kurarlar sana tuzak. Ha bu benim mallarım da acaba ne olacak? Çıktım dağın başına, oturdum orada biraz. Ha buradaki kızların hepsi kırmızı kiraz. Göremedim yerimi, oldu be abi olay. Sen üzülmenden neneciğim, var burada oğlun Koray. Vallahi ama çok şükür öyle bir cesaret verdi bana. İşte sabahtan kalkmayı kocundum, ne hizmet etmeden kocundum. Gerçekten yani kendime medetmiyorum da. Ha şimdi birebir der bana mesela nasıl bakaysın, nasıl ediyorsun. Allah'ım kimseye öyle bir acı vermesin. Mesela onlar benim canım. Ha şimdi duramam olarsız. Şu an zaten biliyor, duramam o dedim ama hiç aldım da benden alamazsın. Çok şükür Allah'ıma. Sakat değiller, ne sakat çocuklar var, onları da çok yanayırım. Ama benimkiler iyi Allah'ıma çok şükür. Babası da bırakmayı beni. Babası da bırakmayı beni. Yaşlıklarını yollay, bana geldim yardım etti. Oğlum bıraksa beni zaten yardım etmese bana benim maaşım yok, bir şeyim yok bakamam. Okul ihtiyaçları var. Çok şükür Allah'ım. Tabii ki temennim kimsenin evladı yedim kalmasın ama herkesin de bir bakıcısı olur inşallah. Ne bileyim oğlum. Çıkardım inekleri ben bağıra piştim bu yükümü getireyim ağra. Akşam oluyor akşam. Torunumu beklerim getireyim ağra yiyecek ineklerim. Yürüyün koyunlarım. Düze çıkalım düze. Bu benim demelerim şaka gelmesin size.
Çıkıta kıracağım Hülya'nın evrisini. Sevduğuz mi yaylayı siz de onun doğrusunu. O karşıya giderdik. Olurduk 6-7 kişi komar kırardık. Şu dereden o karı çıkardık. Günde 3 denim. O Irak ormanda. Günde 10 denim bu tarafa giderdik. Nasıl giderdik, nasıl getirirdik. Biz şaşıyoruz ama şimdi böyle oldu. Şimdi ormana da gidemiyoruz. Biz çok çalıştık, çok. Gerçekten çalıştık, şakası yok. Gençler gider ormana da şimdi odun getirir mi kapıya? Getirmez. Asla getirmez. Gençler değil, kocam çalışsın, ben yiyeyim. Biz öyle demedik. Biz çok çalıştık. Biz çayırları triballa biçirdik. Motora bu yakın senelerde aldık da motorla çocukla biçiyor. Ben kendim biçirmiyorum da. Mesela çayırı bağlardık akşama kadar. Bir araba çayır bağlardım ben. Elde. Ne bileyim oğlum ya. Yayla güzel ama güzel yaşarsan güzel. Ama o zaman genciydik almazdı bize. Biz geliyorduk çamaşır elde yıkardık makinemiz yoktu. Yayı takta yayığında çalgardık. Ceyranlı yayık yoktu. Yağlar şu kadar içinde tuşerdi bileklere. Ayranı tatlı olurdu, yağı güzel olurdu. Yani çok çalıştık gerçekten buralarda. Çok. Ben baldayı ormanda vurduğum zaman sesi buraya alırdı. Şu boyda yonga çıkarırdım kuduzdan. Kaynadam derdi ki kızım Allah sana bunları nasıl yediyorsun? Elde baldalan bile. Şimdi böyle. Çok şükür her şey kolaylaştı, hastalıkla daha çok geldi. O çalışmaların hastalığını illa çekiyoruz biz. Ne bileyim oğlum ya. Biz daha buradan arabaları kaç araba yüklerdik köye. Buradan ederdik. Toparlardık köye yüklerdik kamyonlarla. Orada yakardık. Ama kaç sene de ormana da gidemiyorum ben. İşte. Yani değişiklikler ondan oldu zaten. Edemeyince değişiklik oldu. O zaman değişiklik oluyor. Denizsin paralan almaya. Gücün yetmedi mi öyle? Daha kaç senedir uşakların babası hep hazır odun aldı paralan. Anne sen yorulma ben o ne alırım işte bu ne alırım işte idare ediyorum. Yapacak bir şeyimiz yok oğlum. Yani uşaklarım çok bencildiler. 4 tane oğlum var öyle senin gibi. Allah'ım diyelim onlara. Allah'ım ömrümü kessin size versin diye bak yani sensiz emrin ne yapsın evladım.